Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çiziminde gördüğünüz short tulum modelini anlatmaya çalışacağım. Gene kiloyla aldığım ipleri kullanacağım. İnce koton bir ip. Bildiğimiz markaların, yani ulaşabileceğiniz markaların bu incelikte çok güzel koton ipleri var. Herhangi birini kullanabilirsiniz. Ben kiloyla alıyorum çünkü çok fazla örgü ördüğüm için bu şekilde almak benim için daha iyi oluyor. Gene Eminönü Kürkçühan'da övünç iplikten aldım ama bu bir reklam değil, kesinlikle ücretini ödeyip alıyorum bütün iplerimi. Ulaşabilirseniz internetten de alabilirsiniz ipleri, ama ulaşamıyorsanız ulaşabildiğiniz bir sürü markanın bu şekilde ince koton ipleri mevcut zaten. O yüzden ip için yormayın kendinizi. Evet, örgüye başlayalım. Öreceğim modelleri seçerken çok dikkat ediyorum. Beden arttırmaya, eksiltmeye müsait olması için. Bunun kolay yapılabilmesi için. Çünkü örgüye yeni başlayanlar var. Onların da işine yarasın, çok daha kişiye hitap etsin, çok kişiye işine yarasın istiyorum bu videoların. O yüzden böyle basit ama güzel modeller seçiyorum. Burada 130 zincir çekiyoruz. 130 trabzan örüyoruz üzerine. Ve ikinci sırada da 11 trabzan, 2 ilmek atlıyoruz. Gene 11 trabzan, 2 ilmek boşluk bırakıyoruz. 11 trabzan. Bunu örerken yani bir üst sırada da zaten ilk sırayı tekrarlıyoruz. Şu iki sırayı yineleye büyütüyoruz paçayı. 2 sıra daha örerseniz buna ilaveten daha uzun bir paça elde edersiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Daha büyük beden, yani 38'den 38,5 40 beden olabilir, 42 beden olabilir. O yüzden de şuradaki trabzanları 11 yerine 12 yaparsanız hemen bir beden büyür. 13 yaparsanız bir beden daha büyür. Şuradaki trabzan sayılarını arttırarak istediğiniz beden ölçüsüne ulaşabilirsiniz. Şimdi bir ufak modelde göstereyim. Başlangıç örgüsünü 52 zincir çektim. Şöyle düzünden zinciri düz tarafından döndürmeden örgüde ilk zincire bağlıyorum, ilmek kaydırarak. Sonrasında 3 zincir ve her bir zincirin içerisine bir trabzan örüyorum, tamamını. İkili trabzanlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. 52 sık iğne üzerine 52 zincir ördüm ve ilk trabzana bağladım. Şimdi çeviriyorum. Bu modeli gene böyle yuvarlak örerek devam edeceğiz. Fakat örgüye ördüğümüz şekilde devam etmeyeceğiz. Sırayı çevireceğiz her seferinde. Örgü bitene kadar. Çevireceğiz. Şimdi bir kafes modeli yapıyoruz. 3, 4, 5 zincir. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan. Ve 11 tane olacak bu trabzan sayısı. ...11 trabzan. Şimdi kafes yapıyoruz. 2 zincir. 1, 2 atlayıp üçüncüye tekrar 11 trabzan. 11 trabzan kafes olarak sırayı bitiriyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 trabzan. Bir de kafes örgü başlarken olan şuradaki kenarda trabzan oluyor. Birleştiriyoruz ve 11 trabzan oluyor o da. Şimdi bu örgü tamamı hem paça hem gövde yuvarlak örülüyor. Fakat bu şekilde devam ederek değil. Örgüyü bağladık, sırayı bağladık.
Örerek devam etmiyoruz. Çeviriyoruz. 1, 2, 3 zincir ve 11 trabzan öreceğim. 11 trabzan. Şimdi kafesin içerisine 2 trabzan. Gene trabzanlarla devam ediyoruz. Örgüdeki desen 2 sıradan oluşuyor. Düz trabzan örüyoruz. Sonrasında 11 trabzan, bir kafes. Sonrasında tekrar düz trabzan örüyoruz. Sırayı bitiriyoruz, bağlıyoruz. Bundan sonraki sıra kafesli. Ama geri dönmeyi unutmayın. Yani örgüyü ters çevirmeyi unutmayın. Devam etmiyoruz. Ters çeviriyoruz. 1, burada kafesle başlamıştık. Aynı şekilde 2, 3, 4, 5. 2 tane atlayıp üçüncüye kafes. Bu kafesler birbirinin peşi sıra takip edecek, üst üste gelecek. Gene 11 trabzan, kafes olarak devam edeceğiz. Görüntüde düz sıra, ters sıra, düz sıra olarak, yani biraz hacimli, biraz dokulu bir örgü olacak bu şekilde. Niye yuvarlak örmedik de sırayı hep ters çevirerek örüyoruz? Çünkü cep kısmını yaparken, ki ileriki videonun ileriki aşamalarında göreceksiniz. Bu şekilde öreceğiz. Aynı burada ördüğümüz gibi. Oradaki görüntü bu şekilde oluyor. Sonra göğüs kısmına geçtiğimizde o göğüs kısmındaki üçgen parçalar da bu şekilde örülüyor. Şimdi bu görüntü bazı yerlerde var, bazı yerlerde olmazsa bütünlük oluşmuyor görüntüde. O bütünlüğü oluşturmak için, örüntünün bütün görünmesi için bütün örgünün bu şekilde yapılması gerekiyor. O yüzden sıra bağladıktan sonra ters çevirip örmeyi unutmuyoruz. Şortun paçasından başlıyoruz. 130 zincir. 130 trabzan örüyoruz. Sonrasında kafes. Demin gösterdiğim örgü üzerinden diğer paçayı da örüyoruz. Sonrasında birleştiriyoruz etkisinde. Paçanın biri örgü yaptığımız sıra üstte. Burası başlangıç. Aynı şekilde üst üste şöyle koyuyoruz ve şuradan A kısmını öreceğiz. Bunu desenleri birbirine takip ederek yapmamız gerekiyor. Çünkü örgü bitene kadar bu kafesler ve buradaki trabzanlar birbirine simetrik gitmesi gerekiyor. O yüzden bu örgünün başlangıç sırası, bu örgünün başlangıç sırası burada. Yan yana ve üst üste koyduğumuzda arada bir kafes var. Bu kafesin başlangıcı trabzanın üzerindeki trabzan. Burası da gene kafesin hemen yanındaki trabzanın üstündeki trabzan. Şu trabzanın üzerine, sonra da buradaki trabzanın üzerine ilk sık iğneyi örüyorum. Karşılığına gelecek ilmekleri ikisini birden, iki parçayı birden karşılıklı şuradaki ip vardı, onu da arada bırakıyorum. Tam karşılığına gelecek yerlere örerek devam ediyoruz. Şuradaki kafesin yanındaki trabzanın üzerine kadar. Bir kafesin yanındaki trabzandan diğer kafesin yanındaki trabzana kadar 17 ilmek. Şöyle göstereyim. 17 ilmek üzerinden A kısmını ördük. Şimdi örgüye devam ediyorum.
Paçanın son sırası trabzanlarla olan sıra. Sonrasında kafes olan sırayı öreceğim. 2 zincir, 11 trabzan, bir kafes olarak diğer başlangıç yerine, yani A kısmını örmeye başladığımız yere kadar devam ediyor. Evet, yavaş yavaş model ortaya çıkmaya başladı. A kısmını ördükten sonra devam ettim. Şu kafesli trabzanları örmeye. Buraya kadar geldim. Şimdi bu sırayı bir de bu tarafa da öreceğiz. Kalçaya doğru örgü artık uzamaya başladı. Eşit sıraları her iki tarafa da örerek devam ediyoruz örgüye. Burada ufak bir detay oldu. Artık buralar zaten bizim eksiltme yerlerimiz olacağı için ilk eksiltmede bu şekilde kendiliğinden olmuş oldu. 11 trabzan yerine ilk başlangıçta, buraları için geçerli değil tabii ki, şu hemen A kısmının bitişinde ya da başlangıcında olan trabzan sayısı 11'di, 10'a düştü. Burada olduğu gibi. Yani 2, 4, 6, 8, 10. 11. trabzan A kısmında kaldı. Burada olduğu gibi. İlk eksiltmeyi de bu şekilde yapmış oluyoruz. Doluyorum. Burada hiçbir örecek ilmeğimiz yok. Son ilmeğimiz dediğim gibi A kısmında kaldı. Burada da ilk öreceğimiz ilmek A kısmında kaldı. Boş olan ilk ilmekten örmeye devam ediyoruz. 11 olan trabzan burada da aynı şekilde 10 olarak kaldı. Sıranın sonunda son trabzanı da ördükten sonra, demin demiştim 10 taneye düşüyor diye, başlarken çektiğimiz 3 zincirlik trabzanın üstüne bağlıyorum sırayı ve ipi de kestim. Şimdi ipi 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Şuraya bağlıyorum. 4 desen atlayıp şu kafesin yanındaki trabzana ipi bağlıyorum. Sonrasında 2 zincir daha çekip trabzanları örmeye başlıyorum. Buradaki ipi de aradan tutuyorum ki örgünün içinde kalsın. Trabzanlarla A kısmına kadar, birleştirme kısmına kadar örüyorum. Burada eksiltme öreceğiz. A kısmındayız. Son 2 ilmeğe trabzan örmedim. Çünkü burada eksiltme yapacağız. Bekletiyorum. Diğerine de son trabzanın üzerine de alıp ikisini birden çıkartıyorum ve bir tane eksiliyor. Şimdi diğer tarafa ilk trabzana bekletiyorum. Sonra ikisini birden alıyorum. Hem buradan iki tane eksiltmiş olduk. Tekrar trabzanlarla devam ediyorum. Örgü diğer A kısmının diğer tarafında aynı eksiltmeyi tekrar öreceğiz. Şimdi diğer tarafındayız. A kısmının iki tane trabzanı eksiltiyoruz. Bekletiyorum. Sonra yanındaki son trabzanın üzerine de ikisini birden alıyorum. Sonra şuradaki ilk trabzana bekletiyorum. Sonra yanındakine ikisini birden alıyorum. Hem buradan birer tane daha eksiltmiş olduk. Sırayı devam ediyorum. Sıra şurasıydı. Burada bitiriyorum. Ve bu sıradan, bu eksiltme sırasından 4 kere daha örüyorum. Yani şu eksiltme son sıramızdan 5 tane örmüş olacağım. Eksiltme
sıralarını ördüm. 1 2 3 4 5. Burası da zaten ek, yani birleştirme sırasıydı. 6. sıraya başladım. 11 trabzanlık desenlerin tam ortasından birer tane daha eksiltiyoruz. Bütün örgü boyunca her 11 trabzanlık desenin ortasından bir tane eksiltiyoruz tamamında. Bir, iki, üç, dört trabzan ördüm. Beşinciyi örerken bir tane. Sonra yanındakine onu da bekletiyorum ve ikisini birden alıyorum. Bir tane eksiltmiş olduk. 11 trabzan 10 oldu. Diğerlerini gene trabzan olarak örüyorum. 2 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bir kafes, örgüyü takip ederek, deseni takip ederek devam ediyorum. Şortun A kısmındayız. Şimdi gene buralarda yaptığımız bir tane 2 2 eksiltmiştik. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi bir tane eksilteceğiz. Şurası bir tane alıyorum. Pardon, bunu da örüyoruz. Şurada iki tane aldığımız görünüyordur herhalde, eksilttiğimiz. Onun bir tanesinin üzerinden bir tane, diğerinin üzerinden bir tane ve ikisini bir arada çıkartıyoruz. Her iki taraftan da bir tane eksiltmiş olduk. Gene trabzanları örerek devam ediyorum ve her desenin 11 trabzanın ortasından eksiltip sırayı tamamlıyorum. Birleştirme sırasından sonra 1 2 3 4 5 sıra bir bu taraftan bir bu taraftan birer ilmek, yani 2 ilmek 2 trabzan eksilterek ördük. Sonrasındaki sırada bir tane eksilttik tam ortadan ve bunu örerken de 11 trabzanlı bölümlerde eksiltmeleri ortalardan yaparak 11 trabzanı 10'a düşürdük. Ve üzerine 1 2 3 4 5 6 sıra trabzan sayılarını, ilmek sayılarını sabit bir şekilde ördüm. 6 sıra. Şimdi bu cepli bir tulum olduğu için artık şurada cep oyuntularını yapmaya başlıyoruz. Önümüzde duran parçanın son kafesin kenarından, yani şuradan şuraya kadar, son kafesin hemen kenardaki trabzanlardan örerek ve geri dönerek, örerek ve geri dönerek ve her sırada eksilterek bir cep oyuntusu yapacağız. Baştaki trabzanı boşta bırakacağım. O yüzden yanındaki trabzana batıyorum. İpi oradan alıyorum. Boşta kaldı bir tanesi. Bir zincir ve aynı ilmeğin içerisine ve yanındaki ilmeğe bir kere daha birden alıyorum. Burada bir tane eksilttik. Burayı da boşa çıkarmıştık. 2 tane eksiltmiş olduk. Bu bizim birinci trabzanımız. Şimdi 7 tane daha örüyorum. Toplam 8 trabzan kalıyor. 1 2 3 4 5 6 7, bir de eksilttiğimiz 8, yani 2 taneyi eksiltmiş olduk. Bundan sonra burada da aynı eksiltmeyi yapacağız. Şuraya kadar o ilmekleri olduğu gibi örüyorum. 7 trabzanı ördüm. Bu 3 ilmeği 2'ye düşüreceğiz. Bir tane bekletiyorum. Diğerini örüyorum.
İkisini birden alıyorum. Bir tane eksilttik. Diğerini örmüyoruz. Diğer tarafta yaptığımız gibi boş bırakıyorum. 2 zincirle çeviriyorum örgüyü. Bu bizim eksilttiğimiz. Hemen yanındakine ilmeğe batıp birden çıkartıyorum. Burada da bir tane eksiltme yapıyorum. Her sırada bir eksiltme yaparak cep oyuntusunu oluşturuyoruz. Yani 8 trabzan 7 kalacak, 6 kalacak, 5 kalacak. O şekilde uzayacak. Diğer tarafa kadar ördüm. Burada 2 tane ilmek vardı. Bu eksilttiğimiz ilmek. Ona da batıp birden alıyorum ve 2 4 6, burayı da eksilttik, 7. Yani 8 trabzan şimdi 7 oldu burada ördüğümüz gibi. Dediğim gibi bu şekilde bir bir eksilterek bir cep oyuğu oluşturacağız. Şu sıradan itibaren cep oyuntusunu örmeye başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 sıra, her sırada bir bir eksilterek 11 sırayı tamamladık. Şuradaki dikiş oluşan kısım, gözüken yer tersi oluyor örgünün. Şimdi şu ördüğümüz cep oyuntusunun hemen başlangıcındaki kafesleri sayıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6. kafesin ikinci trabzanından ilmek alıyoruz. Şuraya ipi bağlıyoruz. Sonrasında trabzanların üzerlerine, şurada zaten nereye batacağımız çok açık bir şekilde gözüküyor. ...32 trabzan örüyoruz. Çünkü şurada arttırma, eksiltme yaptığımız sıranın çok altında olduğu için burası henüz trabzanlar 11. Sayısı 11. O yüzden başladığımız noktadan bitirdiğimiz noktaya gelene kadar 2 bu taraftan, 2 boşluklarda 11 11 22 24 26 28 30 32. Yani buradan buraya kadar öreceğimiz ilmek sayısı 32. Evet, 32 sıra ilmek üzerinden parçaya başladım. Şuraya kadar, oyuntunun başladığı yere kadar cebin iç kısmını örmeye devam ediyorum. Eksiltme sırasına kadar 11 sıra ördüm. 2 4 6 8 10 ve 11. Şimdi buradaki örgünün aynısını buraya da örüyoruz. Gene 1 2 3 4 5 6. 6. kafesin ikinci trabzanı aynı hizada gene 2 desen atlayıp kafesin hemen yanındaki trabzan üzerinden bu parçanın aynısını örüyoruz. 2 örgü de bitti. Şimdi şu şekilde çeviriyorum. Buraya bu parçayı sabitlememiz gerekiyor. Son sırasında, parçanın son sırasında son trabzanı örmüyorum. Sabitleyeceğimiz kenar burası. Burada bir en üstteki kafesin ikinci trabzanı. Şöyle alıyorum parçayı. Üzerine doluyorum. İlkine değil, ikincisinin üzerine ve de arkadaki şu parçanın son trabzanına
2 kere de çıkıp trabzanı örüyorum. Şimdi sabitledik. Ördüğümüz parçayı buraya sabitledik ve bu örgüyü diğer parçayı buraya sabitleyene kadar aynı şekilde modele göre örüyoruz. Bu tarafta bir kere daha görelim. Bu tutturmayı, iki parçayı. Bir tane trabzan, pardon, 2 tane trabzan kalana kadar örüyorum. Sonra doluyorum. Kafesin yanındaki son trabzana değil, onu bırakıyorum. Yanındakine ve parçanın hemen başına alıyorum ipi ve trabzanı örüyorum. Bunu da sabitledik. Şimdi bu parçayı buraya kadar örüyorum ve tekrar aynı sıranın başına geliyorum. Yani 1 ve 2 sıra örmüş olacağım şimdi. Trabzanlarla parçanın üzerinden örerek devam ediyorum. Evet, parçayı buradaydık. Ördüm. Başa geldim. Sonra tekrar döndüm. Son 3 tane kala biterken bir tane kafes yaptım ve son trabzana battım. Şöyle de ayarlama yapabiliriz. Buralarda 10'ar trabzan vardı. Kafesin hemen bitişinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. trabzan. Bunların mutlaka örerken denk gelmesi gerekiyor. İlmek birbirine, buradaki ilmek buraya uzamaması gerekiyor. Ya da ilmek arttırması ya da ilmek eksiltmesi olmaması gerekiyor. Düz gitmesi gerekiyor ki potluklar oluşur, daralmalar olur ve örgü gerçekten güzel görünmez. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kafesi niye yaptık dersek, şöyle çevirince anlaşılıyor zaten. Biz tersindeyiz örgünün. O yüzden kafanız hiç karışmasın. Örgüyü düzünden baktığımızda burada niye yaptığımızı göreceğiz zaten. Devam eden bir desen var. Bunlara dikkat ederek örersek ilmek sayılarına, yani burada eğer bitiriyorsak bu mutlaka 11 trabzanın başındaki trabzan olmalı ki muntazam örgü oluşsun. Şimdi gene bu sırayı nasıl görüyorsam, desen nasıl devam ediyorsa normalinde o şekilde örerek şuradaki sıraya geliyorum. Bakın, şurayı örüyoruz. Şurası ve şurası. Şuradaki arayı örüyoruz. Bu cepten, parçadan başlıyor. Devam ediyor. Buraya kadar. Sonra tekrar dönüyoruz. Böyle bu şekilde gide gele burada boş olan kısmı gene örgüyle dolduracağız ve cep oluşacak. Evet, kafesle başladık, bitirdik. Başlarken de kafeste bitirmiştik çünkü desen takip ediyordu. Örgü uzadıkça desenin de bozulmaması gerekiyor. Şu parçayı şöyle, örgüyü bir gidiyoruz, bir geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. O şekilde şu parça kadar, şurada kestiğimiz cep oyuntusunu yaptığımız parça kadar daha öreceğiz. Yani bir 8 sıra daha örüp burayı eşitleyeceğim. Aynı uzunluğa getireceğim. Burada da cep bölümü oluşuyor. Şimdi bunu ördükten sonra ortaya çıkacak. Evet, sıra eşitlendi. Şimdi gidip gelerek değil de şu cep kısmını örerken artık gene yuvarlak bir şekilde örmemiz gerekiyor bedeni. O yüzden bu cep ilk trabzanları şuradaki
Şuradaki kafeslerin yani kare görüntüsü olan boşlukların birinci değil ikinci trabzanın üzerinden, birinci değil ikinci trabzanın üzerinden birleştirilerek örülmeye başlanacak yuvarlak bir şekilde. İp bu taraftaydı. Buradan başlayacağız örmeye. Başlangıç trabzanın dibine batıyoruz ve işaretlediğimiz ikinci trabzan boşluğun yanındaki ikinci trabzanın üzerine ilmek alarak bağlıyoruz. 1 2 3 zincir, yanındaki ilmeğe batarken şimdi de kafesin hemen yanındaki trabzanın üzerindeki ilmeğe, evet, kafesin yanındaki iki trabzanı ördük. Şimdi boşluktayız. Buraya desen takibi olacağı için deseni bozmamamız gerekiyor. 1 2 atlıyoruz. Üçüncü trabzan ve burada da 1 2 tam karenin yanındaki trabzandan bir kare oluşturuyoruz. Trabzanlarla devam edeceğiz. Fakat şimdiye kadar ördüğümüz gibi sayılar önemli. Aralarda gene 10 trabzan olması gerekiyor. İki, dört, beş, 6, 7, 8, 9 ve şuradaki son trabzan. 10 tane trabzanı ördük. Şimdi kafes yapacağız. Desen bu şekilde geliyor. Burada olan bölüme de kafes yapacağız. 2 zincir, 1 2 atlıyoruz. Kafesi ördük. Şimdi gene trabzanlarla devam edeceğiz. Cebi birleştirirken bedeni 2 trabzan ördük. Kafes ördük çünkü desen takip ediyoruz. 10 trabzan tekrar desen takip ediyoruz. 10 trabzan ördük ve bir kare. Şimdi bu iki bölümde hiç eksiltme yapmadık. Dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu 9 desen bölümünde, diliminde diyelim, her birinde birer tane eksiltme yapıyoruz. Çünkü burası popo kısmı. Bele doğru bir oturması gerekiyor örgünün. Yoksa kötü durur, bol durur. Yani gerçi kemer yapacağız, kemer yerleri yapacağız ama bu da yeterli olmaz bedene oturtmak için. O yüzden eksiltmeler yapmak zorundayız. Şimdi bu bölümlere eksiltme yaparak örüyorum. Dört tane ördüm, 3 tane ördüm. Dördüncüsünü de bekletiyorum. Yani herhangi bir trabzanın üzerine yapabilirsiniz. Ben şöyle ortalara gelmesine dikkat ediyorum. İkisini birden aldım. 1 2 3 4 trabzan oldu. İkisini birden aldım. Bir trabzan oldu çünkü.
Bu şekilde eksiltmeler yaparak örüyorum. Örerek diğer tarafa geldik. Karşılığı şöyle, daha iyi anlaşılır diye bu şekilde göstereyim. 1 2 3 başlangıçta 3 kafesi ördüm. Şimdi buralarda yaptığımız eksiltmeleri yapmayacağız. Şuradaki eksiltme şurada, yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 trabzana düşürdük 9 bölümde. Şurada eksiltme yapmıyoruz. Burada ördüğümüz gibi kafesi yaptım. 10 trabzan, cep kenarına hemen bir boşluk ve ikinci karenin sonrasında 2 trabzanla bitiriyoruz. Yani sırayı başladığımız gibi bitiriyoruz. 10 trabzan öreceğim. 10 tane trabzanı ördükten sonra şurada gördüğümüz gibi şuraya kadar geldik. Şimdi kafesi örerken ilk trabzanda 1 2 kafesi örerken diğer trabzanın da ilk trabzanın hemen tepesine batıyoruz. Şimdi her trabzanın tam karşılığına batarak burayı da birbirine ekliyoruz. Gördüğümüz ipleri de içerisinde yürütebiliriz. Evet, 10 trabzanla parçayı birleştirdim. 2 4 6 8 10. Şimdi 2 zincir, 2 atlıyoruz arka kısımdan da. En son trabzanı da örüyoruz. Şu kısım. Bu şekilde de bitirdik. Başladık, ördük ve buraya kadar geldik. Parçalar burada da dikildi. Şimdi gördüğümüz gibi modeli devam ediyoruz. Sıra başına kadar 2 4 6 8, 2 tanesi de burada ekliyorum. İlk trabzana böyle bir kaydırarak ipi geçiyorum. Trabzan. Şimdi böyle örüyorduk. Farkındaysanız biz gene düz bölümündeyiz ama içeriden ördük buraya kadar. İç kısımdan örerek geldik. Şimdi artık değiştiriyoruz. Sıra bu tarafa. Yani artık yuvarlak öreceğimiz için, git gel de yapmayacağımız için normal örgü sırasına dönmüş olduk. Artık bu şekilde ilerleyeceğiz. Yalnız arka kısımda, popo kısmında birer tane, 9 dilimde birer tane eksiltmiştik. Bu sırada şimdi öreceğimiz sırada her desende, yani her desenin şu orta kısımlarına denk getiriyorum. Birer tane daha eksilteceğiz ama bu tamamında olacak. Biraz daha daraltıyoruz örgüyü, bele güzelce oturtuyoruz.
1 2 3 tane ördüm trabzan. Dördüncüyü örerken bekletiyorum. Bir tane daha alıyorum. Bekletiyorum. İkisini birden alıyorum. Burada bir tane eksilttik. Ön kısımda eksiltme hiç yapmadığımız için sadece şurada arka popo kısmına gelen yerde eksiltmeler yaptığımız için trabzan sayımız 10. Şimdi 9 olacak. Çünkü bütün desenlerin ortalarına eksiltme yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bundan sonra trabzanlar 9'a düşüyor. Gene deseni olduğu gibi örüyoruz. Ve bu eksiltmeyi sıranın tamamında örüyoruz. Sırayı bitirdim. Bağladım. Şimdi trabzan sayıları tabii ki farklılaştı. Bir sıra altta eksiltmeleri popo kısmında yapmıştık. Trabzanlar 9'a düşmüştü. Bu sırada bu defa bütün örgü boyunca yaptık eksiltmeleri. Burada 9'a düştü ön kısımda. İkinci kere eksilttiğimiz için burada da 8'e düştü. Şu kısımda. Şimdi 2 sıra daha öreceğiz. Bir eksiltme daha yapacağız. Ama ön kısımda değil. Yani ceplerin olduğu kısımda değil. Gene arka kısımda. Hemen şuradan başlamıştık eksiltmeye. Arka ilk eksiltirken. Şimdi burada değil. Buradan 9 bölümde eksiltmiştik. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölümde eksiltmiştik. Şimdi burayı değil. Şuralarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuralara birer eksiltme daha yapıyoruz. Gene popo kısmında. Bu gerekmiyorsa bunu tabii ölçü yapacaksınız. Kim giyecekse. Eğer gerekmiyorsa bu eksiltmeyi yapmayın zaten. Gerekiyorsa hafif bir potluk gördüyseniz hemen şurada 7 tane eksiltmeyi yapalım. Şimdi böyle geldik. Böyle devam edecektik. Fakat tekrar geri dönüyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyoruz. Kafesle başlıyor sıra. 1, 2 tane ilmek atlayıp arka kısımda, popo kısımda ortadaki 7 bölümde 7 tane eksiltme yaparak örüyoruz. Ön kısımda hiç eksiltme yapmadan. 2 sıra daha, yani bir kafes sırası, bir de düz trabzan sırası yaparak örüyoruz. Şu alttaki kafesli sırayı örerken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu bölümlerde birer tane eksiltmeler yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sadece bu bölümde yaptık. Sonrasında bir sırada olduğu gibi ördük. Eksiltme yapmadan. Cepten sonra 1, 2, 3, 4 sıra örmüş olduk. Yalnız bu sırayı başlarken geri dönmüştük sırayı. Yani devam etmemiştik. Bu sırayı da aynı şekilde ördükten sonra tekrar geri çevirdik. Yani yuvarlak olarak örmedik. Sonrasında ip burada kaldı. Ve biz şimdi short tulumun bel kısmındayız. Buraya kemer yeri yapacağız. Kemer için britler yapacağız. Şu 4. sıra 1, 2, 3, 4 cebin bağladığımız yer. Şöyle 4 buradan, 6 da buradan bırakarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 hemen dibinde içinden ilmek aldım. 1, 2, 3, 4. Şu görüntü üzerinden şuraya kadar öreceğim. 4 ilmek
ve 4 sıra örüp şuraya başka bir sık iğne sırasıyla bağlanacak bu biritler. Biritleri nereye yapıyoruz? Hemen cep kenarına, şurada tam ortasına, yani her şey sayarak yapılıyor ve biri neredeyse diğeri de aynı yerde olmak zorunda düz durması için, yoksa bu biritler sağa sola kaymaması gerekiyor. Tam ortalamamız gerekiyor ki düz dursun. Bir buraya birit yapıyoruz. Buraya atlıyoruz. Buraya atlıyoruz. Yandaki sıraya birer tane daha yapıyoruz. 4 tane. Sonrasında bir tane atlıyoruz. Bir tane. 6 oldu. Bir de ortaya 7. 7 tane birit yapıyoruz. İşaretlediğim yerden ipi bağlıyorum. Zincir, 3 zincir doluyorum. İpi de aradan tutarak cepte yaptığımız örgüyü örüyoruz. İlmeklerin aralarına, yani trabzanların aralarına batıyoruz. Döndürüyorum. Yine 3 zincir, 4 trabzan, iki sıra daha örüyorum. 2 sıra ördüm. 2 sıra daha örüyorum. Birit 4 sıradan oluşuyor. Biriti 4 sıra ördüm. Arkası da 4 sıra. 7 tane biriti bu şekilde ördükten sonra sık iğne sırasıyla bu biritleri örgüye birleştire sırayı tamamlayacağız. Biritleri bir sık iğne ile sabitledim. Bir tane boşluk, bir tane birit, bu şekilde 7 adet biriti yerine yerleştirmiş olacağız. Bu sonuncusunu da örünce. Sık iğne ile geldim. Düz olmasına dikkat ediyoruz. Tam ortasında kalsın. Şu ilmekte önce birite, şu ipi de araya tutalım. O da ortadan yürüsün gidebildiği kadar. Sonrasında arka kısmında kaybedip, yani sağlamlaştırıp kaybedeceğiz. Sonra ikinci, üçüncü ilmek ve dördüncü. Sonrasında başladığımız noktada sırayı bağladık. Burada ördüğüm gibi biriti sık iğne ile bağladık. Hepsini muntazam bir şekilde düz olmalarına dikkat ederek şimdi artık bluz kısmına geçebiliyoruz. Bele kadar olan örgü buraya kadardı. Bir de şöyle içindeki cep kısmında dikilmesi gereken noktalar şunlar, bakın. Bir de şurası. Bir uzun, bir kısa kenar kendi ipiyle küçük tutturarak dikiyoruz. Sonrasında
üst kısmını örmeye devam edeceğiz. Beden kısmında detay olmadığı için, fazla detay olmadığı için ben ördüm. Hatta göğüs üçgenlerinin üçünü ördüm. Bir tanesini burada videoda birlikte çalışacağız. Şu baseni oturturken bel dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desen ortasında eksiltmeler yapmıştık. Sonrasında bu sefer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desen ortasında eksiltmeler yapmıştık. Bu eksilttiklerimizi burada tamamlayacağız. Şurada bakın biritler. Hemen biritlerin üzerindeki sıradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. sırada 9 bölümde arttırma yapacağız ortalarda. Nasıl eksilttiysek o şekilde de arttıracağız. Sonrasında 15. sıra burası. 16, 17, 18. sırada gene bu sefer 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desenlerin ortalarında yine arttırmalarımızı yapacağız. Sonrasında hiçbir arttırma yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra daha ördüm, bıraktım. Ön kısımda hiçbir işlem yok, sadece düz örgü. Arka kısımda yapıyoruz. Eksiltmeleri de yaptığımız kısmı tamamlıyoruz ki burada göğüs kısmındaki bu fazlalığı verelim. Bele güzel oturttuk. Kalçayı güzel oturttuk. Şimdi de buradaki gerekli olan fazlalığı vermemiz gerekiyor ki sırt ve göğüs bölümü rahat olsun. Şimdi üçgenleri nasıl ördüm ona geçelim. Şurası şortun tam ortası. Orta kısmın kafes bitimindeki şu kafesin ikinci trabzanın üstü. Yani kafes başlamasına 2 trabzan kala şuraya ipi taktım. Hepsini aynı şekilde ördüm. Şimdi bu taraftakini de gene kafesin üzerindeki yanındaki 2 trabzanın üstüne. Buradan itibaren ipi takıp örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek gözükecek altta. 3 zincir ve 2 zincir çekiyorum. Eksiltme yapacağız çünkü. Şimdi bu gördüğünüz üçgenin her sırasında, her iki sırasında ve her sırasında eksilterek örüyoruz. Eksilterek başlıyoruz, eksilterek bitiriyoruz, eksilterek başlıyoruz, eksilterek bitiriyoruz. Birer birer eksilterek bu şekilde eksiltmeyi son 5 trabzanında bırakıyoruz. Şimdi buradan başlıyoruz ilk eksiltmemizi örmeye. 2 zincir üzerine doluyorum. Yanındaki trabzana birden alıyorum. Burada bir tane iki trabzanı bir yaptık. Bir tane eksilttik. Sonra ipi de arkadan tutarak sırayla ilmeklere batarak trabzanları örüyorum. Diğer başa kadar. Başlangıç noktası. Burada eksiltmemizi yaptık. 1, 2, 3 desen dilimi örüp şimdi burada kafesin yanındaki 2 trabzan üzerinden başlamıştık. Hatta hemen eksiltmiştik. Şimdi gene kafesin yanındaki trabzanlara geldim. Bekletiyorum. İkisini birden. Her iki başta da eksiltmeyi yaptık. Şimdi çeviriyorum. Gene 2 zincir. Gene eksiltme yapıyoruz. Şurası bizim eksilttiğimiz 2 trabzan 1 yaptık. Bu da yanındaki trabzan ilmek. Doluyorum tığın üzerine. Hemen yanındaki ilmeğe
İkisini birden alıyorum. Bir tane daha eksilttim. Gene deseni devam ederek, kafesleri de örerek diğer başa kadar devam ediyorum. Sıra sonundayım. Şurası eksilttiğimiz ilmek. Bir tane bekletiyorum. Sonra eksilttiğimiz trabzanın üzerine ikisini birden alıyorum. Bir tane daha eksiltmiş oldum. Yani her kenarda ve her sırada hem giderken hem gelirken eksilterek, şurada göstereyim. Daha net olur bu şekilde görürsek. Burası bizim ilk üçgen başladığımız örgünün ilk sırası. Şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şu 16. sırayı örerken 7 tane ilmeği 5'e düşürüyoruz. 17. sırada 5 tane ilmek kalıyor. Ve ondan sonrasını da 5 ilmek üzerinden artık ölçüye göre uzatabilirsiniz. 5 trabzan üzerinden uzatıyoruz ne kadar gerekliyse. Bunu da buradaki gibi aynı şekilde örüyorum. Sıra sayılarına da dikkat edin. Birisi kısa, birisi uzun kalmasın. Şurada bir tane kafesi daha erken bıraktım. Şunu biraz bir tane daha uzattım. Yani şu bizim ilk sıramızsa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 5. Bunu bir de yakın çekimini göstereyim şimdi size. Örgü bittikten sonra fikir vermesi açısından ölçü vereyim. Çünkü bunlar bedene göre ölçülüp yapılacak. Ama yani bir fikir olsun. 31 santim. 31 santim paça genişliği. Basen kısmı 41,5. Bel 35 ve şöyle en geniş kısım yine 38,5. Ben hala şunları da dikmedim. Bu da en son giydirip ölçüyü aldıktan sonra dikeceğim. Bir de kemerini yapacağız şimdi. Basit bir kemer yapacağız. Gramını da göstereyim. 340 gram bu ipten kullandım. Hafif bir ip. Çok da ağır olmadı. Bir bluz, hemen hemen bir bluz ağırlığında oldu. Örgü olmasına rağmen. Şimdi hemen burada çok kalın ip ve kalın bir tığ ile 5,5 numara kullanıyorum. Çok önemli değil bunlar zaten. Gene bir paspas ördüğümden kalan bir ip. En kalın koton iplerden. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Ben zincir örgüsünü çok kullanırım. Bikini kordonlarında, yani kordon gerektiren büstiyer kordonlarında falan çok kullanırım. Şöyle bir miktar zincir çekiyoruz. 4 tane çektim. En dibine batıyorum. İkili trabzanlar halinde ördüm. Çeviriyorum. Gene 2 zincir doluyorum. Şurada bir boşluk oluşuyor. Sonra çeviriyorum. Onu sürekli çevire çevire öreceğiz. 2 zincir. Gene o boşluğa batıyorum. Gene 2 zincir çeviriyorum. Hep şuradaki içine batarak bir zincir görüntüsü oluşuyor. Bundan bir kemer yapıp ucuna da gene kendi ipimden püskül yapmayı düşünüyorum. Kemer
herhangi bir kemer kullanabilirsiniz. Başka model bir kemer örebilirsiniz ve hazır da kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler dilerim. Görüşürüz.